Küçük bir terzide çalışırken çekim için Burhaniye'ye gelen bir film ekibinin dikkatini Tosun'un fiziği çeker. İstanbul'a davet edilmesi üzerine sanat hayatına başlar. Burhaniyeli olan sanatçı 400'e yakın filmde rol almıştır. Gürdal Tosun ve Erdal Tosun kardeşlerin babasıdır. Birçok filmde şişman, güler yüzlü, aşçı rolünü canlandırdığı sevecen tipiyle izleyicinin sempatisini kazanmıştır. Aynı zamanda çok çalışkan olan Tosun'un sinemada yıllarca başarılı olmasını bu iki unsur sağlar. Necdet Tosun sinemada siyah-beyaz döneme ve dolayısıyla Türk sinemasının komedi filmlerine damgasını vurur. Balıkesir Burhaniye'de 3 Ağustos 1926'da dünyaya gelen Tosun, ortaokulu bitirmeden ekmeğini taştan çıkarmaya başlar. Okuldan ayrılarak lokanta, leblebici ve terzide çalışır. Çekim yapmak üzere Burhaniye'de bulunan bir film ekibinin İstanbul'a davet etmesiyle hayatında bir dönüm noktası yaşayan ve sinemaya adım atan oyuncu ilk olarak 1957'de Muharrem Gürses'in yönettiği Allı Gelin filminde rol aldı. Yürürken göbeği kendisinden önce gidiyor, onun mimiklerine bakan gülme krizine giriyordu. Necdet Tosun, Yasemin'in Tatlı Aşkı, Fadime, Fatoş Sokakların Meleği ve Veda filmlerinde aşçı, İstanbul tatilinde kahveci Tosun, Öksüzler'de paketlerini taşırken cüzdanı çalınan zengin adam, Oyun Bitti'de oto tamir ustası Kadir, Cilveli Kız'da işportacı Tosun, Yumurcak'ta şerbetçi Tosun rollerini başarıyla oynadı. Usta oyuncu Necdet Tosun siyah-beyaz filmlerle başladığı 19 yıllık sanat hayatında 400'e yakın filmde rol aldı. Saat haliniz ne zamandan beri yüksek mühendisiniz Doğan Bey? Kurbanın olayım ustam, bozuntuya verme. Ulan üçkağıtçı, ne dümenler çeviriyorsun gene? Aman ustacığım, ver şu telefonu. Hayat memat meselesi bu usta. Seni kaldırım mühendisi seni! Ocağına düştüm ustam, ver. Şimdi yaktım senin çıranı! Eşi Sevim Hanım'la 1960'ta dünya evine giren sanatçının bu evlilikten kendisi gibi oyuncu olan Erdal ve Gürdal adında 2 oğlu dünyaya geldi. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre Ses dergisinden Bülent Bora, Erdal Tosun'un doğum gününü ve o anların hikayesini kaleme almış. Bu heyecan 1963'te yayınlanmıştı. Yeşilçam'ın genç komedyeni Necdet Tosun erkek, eşi Sevim Hanım'sa kız çocuk istiyordu. Erdal Tosun doğunca Necdet Tosun sevinçten havalara uçtu. Bir çay daha uzattı kahveci. O sinirli bir şekilde çayını bir anda bitiriverdi. Kahve ocağının başındaki adama dönerek "Bana bir çay daha verir misin?" dedi. Necdet Tosun çayını içerken 100 metre uzağındaki birini, daha doğrusu 2 kişiyi düşünüyordu. Tosun'un bir çocuğu olacaktı. Haftalardan beri bu mesele evlerinin başlıca konuşma mevzu haline almıştı. Sempatik aktör karısı üzülmesin diye uzun zaman kendi isteğini ona açmamış, karısının tarafını tutar görünmüştü. Ama bir gün bir münakaşa sonunda tarafların ne istedikleri ortaya çıktı. Genç komedyenin karısı, "Başka çocuğumun olmasını istemiyorum Necdet" demişti. "Sen de ben de kız evlat beklediğimize göre inşallah bir kızımız olur. Onu büyütür, yetiştirir, iyi bir insan olmasını sağlarız." Sevim Hanım'ın "Başka bir çocuğum olmasını istemiyorum" sözleri üzerine Necdet Tosun köpürmüş, "Hanım hanım" diye gürlemişti. "Ben bugüne kadar sen üzülmeyesin diye kız çocuk ister görünmüştüm. Ama başka evlat istemediğine göre o zaman ben aslında bir erkek çocuğu istediğimi, hem de çok istediğimi söyleyeyim." Kahve ocağının yanında sempatik aktör işte bunları düşünüyordu. Tosun soyadının devam etmesi onun en büyük arzularından biriydi. Ama doğacak çocuk kız olursa o zaman bu isteğine kavuşamayacaktı. O gün 9 Nisan'dı. Çay parasını verdikten sonra Tosun tekrar hastanenin yolunu tuttu. Koridorda hasta bakıcılar onu tebessümle karşıladılar ve hayatının en mesut haberini 5 kelimelik bir cümleyle verdiler. "Necdet Bey, bir oğlunuz oldu." Genç komedyen gerisini hatırlamıyordu. Bir oğlu olmuştu. Tosun soyadı devam edecekti. Necdet Tosun 15 gün boyunca her gece saat 12'de kalkıp oğlu Erdal'ı kontrol etti. Onun artık en sevdiği melodi oğlunun gece yarısı ağlamasıydı. "Avuçlarımın arasında kayboluyor sanki" diyordu. "Onu incitmekten her baba gibi çok ama pek çok korkuyorum." Erdal Tosun'un doğumunun tam 15. günü Necdet Tosun oğlunun bulunduğu odadan mecburen ayrıldı. O günlerde film çalışmaları artmıştı. Genç aktör gece yarısı kalkıp uykusunu bozmak ve işini aksatmak istemiyordu. Ancak her yerde ve her zaman aklında oğlu Erdal'ın minik yüzü ve elleri vardı. Tosun ikinci oğlu dünyaya geldikten sonra Ses dergisine verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti. "Adımız Tosun. Çocuklarda maşallah Tosun gibi oluyor. Şimdi benim gibi 150 kiloluk bir adamın ufacık bir çocuğu olursa ayıp olmaz mı? Biz soydan gürbüz insanlarız. Babam da benim gibiydi. Hatta ben babamın yanında ufak kalırım. O en az 200 kilo vardı. Ama nazar değmesin diye kendini tarttırmazdı. Ne yapalım, çocuklarımız değil, torunlarımız bile bu gidişle Tosuncuk olarak dünyaya gelecek."
Maalesef bu defa baltayı taşa vurdun. Öyle oldu efendim. Bunun farkındayım. Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin? Hata ettim efendim. Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana? Bağışlayın. Emin olun bir daha yapmam. Türk sinemasının komedi filmlerine damga vuran usta oyuncu, iş dolayısıyla gittiği Almanya'da bir trafik kazası geçirdi. Tedavisi için İstanbul'a getirilen ve Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Merkezi'ne yatırılan Tosun, 10 Mayıs 1975'te hayatını kaybetti. 49 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Ölümü Yeşilçam'ı yasa boğdu. Sanatçının vefatının ardından gazetelerde görüşlerine yer verilen usta oyuncu Sadri Alışık, Tosun'la tanışma hikayesini şu sözlerle aktarmıştı. Tanışmamız aşağı yukarı 1960 yılına rastlar. O gün film setine gelmiş, soyunma odama doğru yürüyordum ki birden bir şarkı duydum. Ses ilerideki paravanın arkasından geliyordu. Türk müziğini çok sevdiğim için durdum ve dinledim. Şarkı bittikten sonra merak edip paravanın arkasına baktım ve Necdet Tosun'la göz göze geldim. İkimiz de birbirimizi gıyaben tanıdığımız için merhaba dedik ve el sıkıştık. Aradan yıllar geçti ve biz bu şarkının tanışma şarkımız olduğunu hiç unutmadık. Geçen yıl Ankara'da çalışıyordum. Gazinoya bir gün Necdet Tosun geldi. Kendisini sahneye davet ettim. Bu anımı anlattım. Necdet, o şarkıyı beraber söyleyeceğiz dedim. Hemen hatırladı. Birlikte söyledik. O gün cenazesinin başında aklıma birden bu şarkı geldi ve ben başladım mırıldanmaya. Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde. Kimi aradın? Bu köşkün sahibini. Ne yapacaksın? Elinin körünü lazım be birader. Neredeyse onu göster Dur işte. bakalım, ne istiyorsan onu söyle. Ulan 4 kişilik adamsın ama ruhun bozuk senin be. Terbiyenin umumi tevziyatı yapılırken sen neredeydin gülüm? Ne demek istiyorsun? Ulan misafir böyle mi karşılanır? Manda. Yeşilçam'ın ünlü ismi Ayhan Işık da Tosun'la birçok anısı olduğunu ifade ederek beraber film çeviriyorduk. Öğlen yemeği için ara vermiş, masada garsonun gelmesini bekliyorduk. Ben genellikle öğlenleri yemek yemem. Salatayla falan geçiştiririm. Necdet de bunu duymuş olacak ki benim masama geldi. Ne olur çok açım de ve kendine şu yemekleri ısmarla dedi. Prodüksiyon amirini çağırıp çok açım, bana şu yemekleri gönder dedim. Adamcağız huyumu bildiği için ağzı bir karış açık yemekleri göndermeye gitti. Gelen yemekleri Necdet'in yediğini ise sonra öğrendi. Nur içinde yat Necdet şeklinde görüşlerini ifade etmişti. Usta oyuncu 19 yıllık sanat hayatında ayrıca Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Karateciler İstanbul'da, Elbet bir gün buluşacağız, Küçük Hanımın şoförü, Üç Garipler ve Allı Gelin'in de aralarında bulunduğu 400'e yakın filmde rol aldı. Ben de güne duruyorum ha? Ulan biraz evvel neredeydin Amendebur? Çıkıp da 2 lakırdı etseydin ya! Onlar geldiği zaman ben şeye gitmiştim. Burada olsan ne yapardın sanki ha? Ne mi yapardım? Demir yumruğum tepelerine iner, bir Osmanlı tokada aşk eder, iflahlarını keserdim. Rolü kısa ama kalplere girmiş bir kere o tonton aşçı. Unutmak mümkün değil. Necdet Tosun geride gözü yaşlı bir eş ve henüz çocuk yaşta 2 erkek evlat bıraktı. Anne Tosun 2 evladını da iyi yetiştirmeye çalıştı. Necdet Tosun öksüz bıraktığında büyük oğlu Erdal ortaokuldaydı. Konservatuarı bitirdi. Babası gibi oyuncu olmak istiyordu. Atıf Yılmaz teklif edince 17 yaşında Mine filminde oynayarak sinemaya başladı. Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçti. Uğur Yücel'le özel tiyatroyu kurdu. Sonrasında ise her şeyi bıraktı, Yılmaz Erdoğan'ın BKM oyuncuları arasına katıldı. Bir demet tiyatro oyununda Eyvah Necdet karakteriyle büyük alkış topladı. Türkiye onu böyle tanıdı. Babası gibi bağrına bastı onu da. Ama talihsizlikler Tosun ailesinin yakasını bırakmadı. Önce bir demet tiyatrodan bakkal çırağı tombalak olarak hatırladığımız Gürdal göçüp gitti babasının yanına. Tarihler 30 Kasım 2016'yı gösterdiğinde ise 53 yaşındayken Erdal Tosun ayrıldı aramızdan. Zihinlerimizde babaları gibi tertemiz, sıcacık ve samimi duygularla yer edinen ve Türk sinemasına ailecek hizmet etmiş bu isimler yıllar geçse de unutulmayacak. Kendilerini saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.